Herkese merhabalar. Daha önce söylediğim gibi kısa bilgilendirme videolarına devam ediyoruz. Bugün size sabit tedavilerden bahsedeceğim. Aslında birçoğunuzun bildiği, mutlaka gördüğü, eskiden beri uygulanan klasik ortodontide yeri olan şeffaf ve metal sabit braketlerden bahsedeceğim. Bunlarda tedavi akışı nasıl olur, nasıl ilerler, neler uygulanır? Çok özetle bunları anlatacağız. Temel olarak iki çeşite ayırabiliriz bunları. Birincileri metal olan ve ikincisi şeffaf olan. Bunların materyalleri tamamen değişiyor. Buradaki farklar aslında materyalden geliyor. Tedavi mantıkları tamamen aynı olsa da aradaki materyalin farkından dolayı tedavi süreleri, tedavi şekilleri birazcık değişiklik gösteriyor. Bunlarda hasta bize geldiği zaman eğer herhangi bir ön hazırlık tedavisi gerekiyorsa mutlaka bunların yapılmasını istiyoruz. Diş taşı temizliği, çürükler vesaire. Ağız hazırlandıktan sonra sabit tel uygulama aşamasına geçebiliyoruz. Bunlarda hastamızla ilk seansta telleri uygulayabiliyoruz. Çok basit yapıştırıcılarla diş yüzeyi hazırlandıktan sonra dişin tamamen yüzeyine uygulanan aparatlar bunlar. Bazı insanlar çok merak ediyor. Dişlerim acaba delecekler mi? Dişin içinde bir şey olacak mı? Dişe herhangi bir müdahale olacak mı diye. Kesinlikle böyle bir şey yok. Dişin yüzeyinde çok ince bir tabaka şeklinde bir yapıştırıcı kullanılarak bunlar çok rahatlıkla yapıştırılabiliyor. Sonrasında da aynı şekilde çıkarılıp temizlenmesi çok kolay oluyor. Bu metallerin tabii ki seyrinde hasta tarafından hiçbir şekilde bu aparatlar takılıp çıkartılamıyor. Bunun getirdiği en önemli konu çok iyi bir hijyen gerektirmesi. Hasta tarafından temizliğinin çok iyi yapılması gerekir. Aralarının bütün detaylarının çok iyi fırçalanması gerekir. Çünkü hiçbir zaman hasta tarafından takılıp çıkartılabilen şeyler değildir. Bir dezavantaj belki hasta kullanıma başladığı ilk günlerde dudaklarda ve dilde ufak tefek tahrişler, yara benzeri şeyler olabiliyor. Bunlar da çok hızlı iyileşiyor. Çünkü vücudun çok iyi bir adaptasyon yeteneği var. İlk başlarda görülen bu problemler çok kısa bir süre sonra ortadan kalkıyor. Hastanın iyi bir hijyen sağlaması durumunda problemsiz olarak bu tedaviler çok güzel devam ettirilebiliyorlar. Hekim açısından düşünüldüğünde de tedavinin kontrolü hekimin elinde olduğu için aparatlar hasta tarafından uygulanma zorunluluğu bulundurmadığı için çok daha kolay yürütülen tedaviler diyebiliriz aslında. Bunlarla birlikte bazı kurallar geliyor. Ne gibi? Hasta açısından çok sert şeyler yediğiniz zaman, çok çekirdek şeyler veya bazen çerez türü şeylerde eğer dikkat edilmezse, bunlar kesilip parçalanmışsa veya ezilmemişse tellerin kırılmasına sebep olabiliyor. Bu tedavilerdeki en önemli konulardan birisi de budur. Bazı yiyeceklerde kısıtlamalar gelir. Özellikle içecekler içinde de asitli içeceklerde kısıtlamalar gelir. Bunlara tedavi boyunca hastanın uymasını isteriz. Eğer bunlara uymazsa hastamız çeşitli aparatlarda kırıklar olma ihtimali olur. Tedavi süresinde uzamalar olur. Evet, dişe zarar verecek çok büyük bir probleme bunlar yol açmaz ama tedavi sürecinin uzamasına, biraz daha tedavinin başarısının düşmesine sebep olabilirler. O yüzden bu kurallar çok önemli. Bunlara mutlaka hasta tarafından uyulmasını istiyoruz. Hijyen kuralı çok önemli çünkü tedaviden kaynaklı dişlerde herhangi bir problem olmamasını istiyoruz. Çürükler veya düşük bakıma bağlı, yani az fırçalamaya bağlı problemler olmaması için hijyenin kontrolünün çok iyi olması gerekiyor. Bugünlük böyle. Hepinize çok teşekkürler, sevgiler.